Hindistan'daki 16. günümüzden evet 16 gündür hiç durmadan geziyoruz ama yorulduk. Evet. Başkent Delhi'deyiz. Bugün buradaki son tam günümüz. Yarın sabah Varanasi'ye gideceğiz. Bugün de artık şehrin son kalan yerlerini gezeceğiz biraz. Delhi kapısına gideceğiz. Evet. Sonra bir pazar günleri kurulan bir kitap sokağı var. Yani evet 2 kilometrelik bir sokak boyunca kurulan bir pazarmış. Sadece pazar günleri kuruluyor. Oraya Ve gideceğiz. sadece kitap satılıyor. Oradan sonra bir yeri daha vardı sanki ama. Neyse o da sürpriz olsun hadi. Vallahi unuttum. Gezimiz sorunsuz devam ediyor. Yiyoruz, içiyoruz. Allah'a şükür hasta olmadık. Mideyi bozmadık. Hep de bunu tekrarlıyoruz ama Ama ciddi bir riskti çünkü. evet. Hep de yerel yemek yiyoruz. Restoranları düzgün seçsek de yemekler yerel oluyor. Şimdi yine uygulamadan taksi çağırıp önce Hindistan kapısına gideceğiz. İşte taksi derken ne zannetmiştiniz? Şimdi önüne bunu böyle asmasının sebebi güneş çok acayip yakıyor. Hava aslında bugün çok sıcak değil. 27-28 derece ama güneş mahvediyor. Yolculuk bir 12-13 kilometre. Ücreti ise $2. Bunu da uygulamadan çağırabiliyorsunuz ama hemen yol kenarında bekliyordu. Hiç uğraşmaktansa direkt anlaştık, bindik. India Gate, Hindistan kapısı karşıdaki şu alt geçitten önüne gideceğiz. Benim hayatımda gördüğüm en gürültülü ülke Hindistan. Hani bu çocukların bağırmasından dolayı demiyorum. Sokakta, restoranda, kapalı alanda, AVM'de, her yerde inanılmaz bir gürültü, korna, keşmekeş var. Yani yoga buradan nasıl çıkmış onu anlam veremiyorum. Varanasi'de anlayacağız onu. Varanasi'de anlayacağız inşallah. Bu kapı, Hindistan kapısı 1941 yılında yapımı tamamlanıyor. Niye yapmışlar bunu? Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler için 70.000 Hint askeri ölmüş. Onların anısına bu kapıyı yapmışlar. Kapının üstünde 13.000 tane askerin ismi yazıyormuş. Tabi 70.000 kişi ölmüşse niye 13.000 yazmışlar sadece onu bilmiyorum. Gittiğimiz çoğu öğren yerinde hep böyle öğrenci grupları vardı. Muhtemelen okullardan her gün buraları gezdiriyorlar. Bu kapının mimarı Yeni Delhi şehrini yapan kişiyle aynıymış. O yüzden tam böyle kapıyı şehrin ortasına yapmış. 1971'de Pakistan-Hindistan savaşından sonra ölen askerler için bu tam kemerin altına bir ateş yakılmış. 2022 yılına kadar da o ateş hiç sönmeden burada duruyormuş ama daha sonra o ateşi şu karşıdaki savaş müzesinin oraya götürmüşler. O ateş artık orada yanıyormuş hiç durmadan. Ve o günden sonra da Pakistan, Hindistan ayrılıyor. Ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük göçlerinden biri yaşanmış. 14 milyona yakın kişi o dönemde göç etmiş. 1 milyona yakın kişi ise hayatını kaybetmiş. Etrafını da böyle güzel süslemişler ama bahçesi falan bakımlı. Yani Hindistan'da böyle bakımlı yer bulmak zordur. Ama tabii çok böyle aman aman da bir şeysi yok. Eğer Delhi'de zamanınız kısıtlıysa bu kapıya gelin demeyiz. Doğru mu? Evet katılıyorum ama etrafındaki park çok güzel. Evet yani o Tertemiz. yeşilliği güzel, tertemiz. Şimdi ismini unuttuğumuz yere gideceğiz. Burada böyle bir merdivenli kuyu var. Hindistan'ın belli başlı şehirlerinde bu var. Buradaki de biraz ilginç mimarisi. Yine tuk tukla oraya gideceğiz.
Geldik ve giriş ücretsiz, şaşırdık. Burası yine önceki merdivenli kuyular gibi. Yağmur suyunu toplamak ve yeraltı suyunu da yine burada toplamak için yapılmış. Tam 108 basamak var. 108 olmasının sebebi Hindistan'da 108 sayısının uğurlu olduğuna inanılıyor. Yine Hindistan'daki dua tesbihleri de 108 boncuktan oluşuyor. Ama ben bunu başka yerde de görmüştüm. Bu şamanlarda da tesbih oluyor. Onlarda da 108 olduğunu hatırlıyorum. Mesela yoga geleneklerinde 108 güneş selamı varmış. Hani yoga ile ilgili çok bilgim yok ama araştırdığımızda karşımıza çıkan bilgilerden biri bu. Burayla ilgili bir şehir efsanesi de var. O da şöyle ki bu gördüğünüz su hep böyle siyah görünüyormuş. Bu siyah su izleyeni hipnotize ediyormuş. Güya o suya bakıp suya yürüyüp suyun içine giriyorlarmış. Ama artık geçiş şuradan sonrası yasak gördüğünüz gibi. Şimdi bu 108 sayısını biraz daha araştırınca yine ilginç bilgiler çıkıyor. Eski Hint astronomları hani bu gezegenlerle ilgili ilginç bir ilişki fark ediyor. Dünya ve Güneş arasındaki mesafe Güneş'in çapının 108 katıymış. Dünya ile Ay arasındaki mesafede Ay çapının 108 katıymış. Bu yüzden o 108 sayısı kozmik dengeyi temsil ediyormuş. Belki de bütün bu tesbihlerdeki 108 sayısı hep benzer sebeple ortaya çıkmıştır. İşte biraz da o yüzden buradan böyle 108 basamakla suya indiğinde hem biraz ayin yapıyormuşlar gibi anlıyoruz. Burası çünkü öyle sıradan bir su kuyusuna benzemiyor. Ama ilginç yer, huzurlu bir yer yani. Gölge, serin, kuşlar ötüyor. Hindistan kapısındansa buraya gelmek bence daha iyi. Buranın ilk tam ne olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor. 14. yüzyılda yeniden inşa edilmiş. Ama bakın sanki bu kenarlarda önceden küçük odalar varmış gibi. Yani onlar öyle boş pencere tarzı yapılar değil bence. Belki birileri orada inzivaya mı çekiliyordu, ne yapıyorduysa artık bu odalarda. Ve tabii Hindistan'da her yapıda bunu görüyoruz. Kusursuz bir simetriyle yapılmış hep. Mimarilerin çoğu, kalesi, sarayı, kapısı ya da şimdi bulunduğumuz kuyu gibi yerler bile. Kuyunun hemen girişinde de böyle bir eski yapı var. Çok fazla bilgi yok burayla ilgili. Hemen kuyunun yanında çamaşırhaneler var. Yürüme mesafesinde. Bir de oralara da bakalım dedik gelmişken. Bunların bir benzerini daha çoğunu Mumbai gezimizde görmüştük. Video ve fotoğraflarını da çekmiştik. Otellerden, evlerden kirli çamaşırları toplayıp yıkayıp buralarda kurutuyorlar. Yani genelde bir parçayı 10 sente yıkıyorlarmış. Çamaşırları bu merkezde yıkıyorlar. Tabii karışmasın diye küçük notlar yazıyorlarmış. Tabii Mumbai'dekine göre burası bayağı küçük kalır. Burada tabii herkes gelip çamaşır yıkamıyor da 60 tane aile varmış. Hep onlar yıkıyormuş. Onların işi bu. Anladığım kadarıyla babadan, dededen kalan bir meslek. Buralarda yıkanıyor. Dışarıda da güneşte asarak kurutuluyor.
Bakın hepsini güneşte değil, bazılarını da böyle kurutucularda kurutuyorlar. Yavaş yavaş durdurdu. Farklı, zor hayatlar. Şimdi sadece pazar günleri kurulan Kitap Sokağı'na gidiyoruz. Beş kilometre uzakta, yani 10 dakika olmadan muhtemelen varırız. Ücret $1,5. Yani gördüğünüz gibi aslında Hindistan'ın her yeri böyle pis, kirli değil. Cadde gayet düzgün bir cadde. Bunu hem Mumbai'de hem Delhi'de birçok yerde gördük. Tabii ki kirli sokaklar var ama böyle düzgün caddeler de var. Bu arada yine eski Delhi'ye girmiş bulunmaktayız. Eski Delhi, keşmekeşin kirli sokakların olduğu yer. Şimdi o sokağa geldik. Hem burada var hem karşı tarafta var. Normalde sabah daha hareketli oluyormuş. Sadece pazar günleri kurulan o bölgeye geldik. Kitap satışlarının yapıldığı yer. Ama tabii Hindistan denilince sokak yemekleri olmazsa olmaz. Bu kızartma işinde inanılmaz iyiler. Burada İngilizce'de, Hintçe'de bolca kitap var. Çoğu ikinci el. Çocuk kitapları. Tabii Hindistan denilince aklınıza böyle şeyler gelmiyordu muhtemelen ama yani burası ne bileyim güzel bir şey aslında ya. Pazar günleri kuruluyor ve buradan ucuz kitap alabiliyorsunuz. Kalabalığı görüyorsunuz. डायरी 50 रुपए में हिंदी में आती है और संकर आई है दोनों हिंदी में दोनों इंग्लिश में ही है काम पे जाना था संकर रजिस्टर्ड और क्या कर रहा मिक्सी हो रहा भाई मेरा ना Yani burası tahminimizden daha büyük. Kitap fuarı gibi neredeyse. Yani her telden kitap olsa da anladığımız kadarıyla roman ve mühendislik kitapları ağırlıkta. Yani böyle eski kitaplara ilgiliyseniz bence güzel yer, gelinir. Ama ilginiz yoksa çok da zaman ayırmaya değmez. Hindistan'da böyle bir şey olduğunu görmek güzel tabii. Delhi'de genelde böyle gündüz gezeceğimiz yerleri gezip bitiriyoruz. Akşam da düzgün bir AVM'ye gidip orada düzgün bir restoranda yemeğimizi yiyoruz. Yani belki de bu yüzden hiç şimdiye kadar mideyi bozmadık, hastalanmadık. Sokaktan da yedik ama ya şansımıza iyi yerlerden yedik
Ya da vücut artık bağışıklık kazandı. Şimdi Delhi'nin en popüler, en lüks alışveriş merkezlerinden birine gidiyoruz. Şu an Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nden geçiyoruz. Burası kabaca İstanbul'daki İstinye Park gibi. Yani pazar günü tabii inanılmaz kalabalık. Yani tek tek her yeri göstermeyeceğim ama ultra lüks markalar da var. Bayağı bildiğiniz lüks bir alışveriş merkezi. Bu dosayı Hindistan gezimizin başlarında öğrenmiştik. Yufka gibi görünüyor ama pirinç ve mercimekten yapılıyor. İçinde de patates püresi tarzı bir şeyler var. Soslarla birlikte çok lezzetli. Bu gördüğünüz menü komple $6. Yani bu çok lezzetli oluyor. Nerede yesek çok sevdik. Yemek gayet güzeldi, lezzetliydi. Yani tam belki çok açsanız doyurmaz ama yanına bir tane daha eklersiniz. Çok bir şey değil. Şimdi 2 gündür dün ve ondan önceki akşam düzgün güzel restoranlara gittik. Düzgün derken böyle gerçekten şehirdeki en iyi restoranlara gittik. $25 hesap verdik her akşam. Şimdi ise yine düzgün bir restoran $6 hesap verdik. Yani bu tamamen tercih meselesi. Bu da güzeldi. Tabii dünküler daha bir güzeldi ama sonuçta bu paraları da karnınızı doyuruyorsunuz. Şimdi yeni şehir merkezi, Yeni Delhi'de çok öyle kirli sokaklar yok. Şehir biraz daha oturmuş. Ama eski şehir merkezine, eski Delhi'ye geldiğinizde her şey karman çorman oluyor. Oraları gezmek çok zorlayıcı. Şimdi biz Hindistan gezimize Mumbai'den başladık, devam ettik. İşte 4-5 gün Delhi'de kaldık ama Delhi için aslında 2 gün ideal bence. 2 gün yeter. Hatta Agra'ya, Taç Mahal'e günübirlik gidip gelecekseniz o zaman 3 gün deriz en fazla. Kesinlikle. Ki Taç Mahal'i de öyle yapabilirsiniz. Agra'da kesinlikle kalmayın deriz. Delhi'de konaklama pahalı. Güvenli yerde konaklamak istiyorsanız biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Gecelik $100 bile düzgün bir yer bulmanız zor. Güvenlik diyoruz ama yani doğruyu söylemek gerekirse bu Delhi konusunda bizi çok korkutmuşlardı. Evet. Ama ben hiçbir yerde bir güvenlik tehlikesi hissetmedim. Ben de hissetmedim ya. Yani insanlar rahatsız bakıyor. edici. Evet. Bakma sebeplerinin en büyük sebebi beyaz tenli olduğumuz için. Gelip fotoğraf çektirebilir miyiz diyorlar. Ya da sadece selam vermek istiyorlar. Evet. Sizden sadece hello demenizi bekliyorlar. Ama bunun için de çok uzun süre böyle gerçekten dik dik bakıyorlar. Tabii Hindistan'la ilgili genel bir rehber videosu yapıp bu konuları daha iyi yorumlayacağız ama Evet. şimdi sosyal medyada biz de görüyoruz. Plajda giyilecek kıyafetle eski Maalesef. Delhi merkezine gelirsen herkes sana dik dik bakar, Evet. taciz de edebilir. Bu hani tehlikeyi çağırmak anlamına geliyor biraz da. Maalesef. Eğer biraz da ortamına uygun giyinirseniz, bize koyu renkler giyiniyoruz. Ben tüm videolarda neredeyse üstüne sadece siyah tişört, siyah gömlek var. Zülal Benim keza iki öyle. şerbeten büyük hep. Çünkü ya burası bunu gerektiriyor. Burada AVM'ye girerken bile kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Evet. Herhangi bir X-ray'den geçerken havalimanında bile öyle. Kadın ayrı, erkek ayrı. Siz şimdi yani full dekolteli, neredeyse denize girilecekmiş gibi etkileşim kasmak için sokaklarda gezip video çekersen arkandan böyle tip tip bakarlar, taciz de ederler yani. Hani işte o kişiler önünüze düşüyordur. Maalesef sosyal medyada etkileşim için komple ülkeyi de karalıyorlar. Hani Evet, biraz haksızlık yapıyorlar zorla ülke insanına. Hindistan'ı gerçekten. bir de böyle Öldürüyorlar. öldürecekler yani. Evet. Genel anlamda yani Hindistanlılar, Hintler yani çok gariban insanlar. Evet. Bakışlarında o garibanlığı görüyorsun zaten. O rahatsız ediciliği görmüyorsun.
Sen onların o bakışlarını böyle kötüye yorumlarsan işte o gibi paylaşımları görüyoruz. Mesela şey çok dikkatimi çekiyor 16-17 gündür. Sürekli telefonla fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz ya da sen keza işte fotoğraf makinesiyle çekiyorsun. Hiç kimse o sırada elimizdeki telefona ya da fotoğraf makinesine bakmıyor. Yani gözümüzün içine bakıyorlar. Yani ne çantaya, ne kamerana, Hiç. ne telefona hiç öyle bir şey hissetmedik. Yani Evet. şunu çok net, kesin söyleyebilirim. Hindistan gezimizde bulunduğumuz her yer Londra'dan ve Barcelona'dan kat Evet. ve kat daha güvenli. Bakın hani daha güvenli demiyorum, kat ve kat daha güvenli. Yani Barcelona'da şu şekilde ben hiç rahat video çekemedim. Londra'da da keza öyle. Evet. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hani zorla Hindistan'ı bize övdürüyorlar maalesef. Sosyal medyada gördüğünüz o kötüleyici içeriklere çok itibar etmeyin. Gerçekten. Dikkat çekmek için. Elbet ki yapılan zor yer, gezmesi zor. Evet, dünkü Yani eski Delhi gerçekten kesinlikle- zordu. Hayır, en rahat yerini gezmesi de zor. Doğru söylüyorsun. Yemek Evet. araması zor. Evet. Hijyen, Aramayacaksın. nereye gitsen de hijyen problemi var. Yani bu bir gerçek. Mesela Ama- ciddi anlamda tükürüyorlar. Evet. Beni çok zorlayan şeylerin başında geliyor ama o insanların Bunu kültürü yani. bilip buraya Hani- gelmeniz gerekiyor. Evet. Yani eğer yurt dışını gezmeye yeni başladıysanız Hindistan zaten size göre değil. Hani klasik bir laf var ya, Hindistan acemiler için değil. Gerçekten öyle. Biraz bir şeyleri tecrübe etmiş olmanız gerekiyor. Ama mesela Mısır'a gittiyseniz, Kahire'yi, Luxor'u, Asvan'ı, oraları gezdiyseniz Hindistan sizi hiç zorlamaz. Hindistan bence Mısır'dan daha kolay gezilecek bir yer. Hem hijyenik hem hijyen anlamında bence. Hem de bir İnsan- turist anlamında Evet. yani. Ama bu konulara dediğim gibi tüm gezimiz bitince ayrı bir video yapacağız. Hem rehber olarak hem de gezimizi yorumlayacağız. Biz şimdi yarın bu ölülerin yakıldığı, küllerinin de Ganj Nehri'ne bırakıldığı nereye? Varanasi'ye. Varanasi'ye gideceğiz ve 2 gece de orada kalacağız. Çok değişik bir deneyim olacak. Sonra Öyle da tahmin inşallah eve döneceğiz. Çünkü evi çok özledik. Yani 3 hafta çok uzun bir süreymiş. ikinci Hindistan haftadan için. sonra Hindistan bizi çok yordu. Evet, psikolojik kötü değil olarak yoruyor. ama çok yordu. Sonraki videoda görüşmek üzere.